bağımsız medya kuruluşları Halk TV'ye, Tele1'e yayın durdurma yasağı veren, Cumhuriyet Gazetesi'ne, Bir Gün'e ve Sözcü'ye ilan kesme ve vergi cezaları yağdıran da onlar. Kendi partilerini korkutmak için, kendi partililerinizi korkutmak için söylediğiniz her şeyi bugün siz yapıyorsunuz. AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede namusuyla çalışan, alın teri döken, taş üstüne taş koyan hiç kimse, tekrar söylüyorum, hiç kimse malından, mülkünden, canından şüphe etmeyecek. Herkes canından, malından emin, huzur içinde yaşayacak. Ancak bugün ballı ihaleleri kapıp milletin vergileriyle kirli ilişki çarklarını yağlayanlar tabii ki hukukun önünde bunun hesabını verecekler. Yandaşa dolarla, avroyla garanti veren, astarı yüzünden pahalıya gelen, milletin geleceğine ipotek koyan kamu özel işbirliği projelerinin sözleşmeleri iptal edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak, yargıçlar talimatla değil, milletimiz adına yasalara ve vicdanlarına göre karar verecekler. Çünkü hukuk ve adalet ekmek gibi, aş gibi, su gibi o partili bu partili demeden herkese lazım. Değerli basın mensupları, bu ülkede salgın yüzünden vatandaşlar eşinin, dostunun, akrabasının cenazesine bile gidemiyor. Düğün dernek yapmak yasak. Maskesiz sokağa çıkan ceza yiyor. Restoranlar, eğlence mekanları kapalı, yüz binlerce çalışan kapının önünde. Müzisyen bir gencimiz geçtiğimiz hafta sefaletten cinnet getirip canına kıydı. Ama bu millete yasak olan saraya serbest. Tam da Gaziantep'te 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia, milletimizin yüreğini parçalarken, beylerin saraylarında vur patlasın, çal oynasın konuk ağırlama görüntüleri ortaya çıkıyor. Millet canıyla uğraşırken, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, emekçisi, emeklisi, genci ızdırap çekerken, bu debdebe, bu şaşa, bu eğlence ne anlama geliyor? Biz kaç zamandır söylüyoruz, bunlar milletten koptular, saraylarından millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milleti görmüyorlar. Milletle aralarındaki mesafe o kadar uzak ki milletin sesini duymuyorlar. Bir de o görüntülere bakınca insan sosyal mesafe falan kalmamış, çoğu maske takmıyor. Acaba aşılar milletten önce saray sosyetesine mi yapıldı diye düşünmeden edemiyor. Şimdi saray kibirlisinde ve masadakilerin çoğunda aslında maske yoktu. Beyler bir kuş sütünün eksik olduğu sofralarda saray yemeklerini mideye indirirken vatandaşlarımız ne yapıyor? Pazar yerinde vatandaşımız daha önce 70 liraya gittiğim pazardan şimdi 150 liraya çıkamıyorum diye feryat ediyor. Esnaf, millet artık taneyle alıyor, fiyat söylemeye utanıyoruz diyor. Mısır çarşısında bir dükkan sahibi, tefeyi tüfeği nasıl hesaplıyorlar bilmem ama bizde zamlar %60, %80 arasında diyor. Bu ucube vesayet rejimiyle ülkemiz kuyruklar ülkesi haline geldi. Kış günü soğanda, patateste kuyruk, ucuza ekmek almak için halk ekmek sıralarında kuyruk, kamu yardımı almak için, kömür yardımı almak için mahalleler boyu kuyruklar. Bu millet ne zaman gün yüzü görecek? Öldüm, kurtuldum dese maalesef onda da gasilhanede ve mezar sırasında kuyruk. Uzayıp giden işsiz kuyrukları zaten vakayı adiyeden. Daha geçen hafta Şanlıurfa'da gördük, İl Sağlık Müdürlüğü 100 şoför için ilana çıktı. 6 aylık iş için 7.000'den fazla başvuru yapılmış. Bu ülkenin gençleri iş olsun, maaşı geçtim, yol ve yemek parasına bile razıyım diyor. Ama saray sosyetesine göre her şey güllük gülistanlık. Sarayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na göre memlekette yoksulluk, milletvekiline göre işsizlik yok. Tarım Bakanı'na göre çiftçi rekor gelir elde ediyor. Bir başka milletvekiline göre ise memlekette kuru ekmek bulabilen aç değil. Ne güzel.
meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmıyor zaten. Bunların kibirleri arş-ı alaya çıktı. Milletle yollarını ayırmışlar. Ne güzel anlatıyor Orhan Veli. Uyuşamayız, yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani böyle kuyruk sallamak Tanrı'nın günü. Sarayın beslemelerinin durumu da işte aynen böyle. Onlar sarayda binbir takla ata dursunlar, millet aslanın ağzından hatta midesinden kuru ekmeğini çekip çıkarmak için boğuşup duruyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Eskiden peynir zeytinle karnını